Değerli arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Umarım hepiniz iyisinizdir, herhangi bir problem yoktur. Bugün sizlere değiştirilmiş, yani Altered Scala'dan bahsedeceğim, Altered Scale. Daha önce Tritone, Substitution, Rootless Voicing, Rootless Chords, Altered Chords gibi konulara değinmiştik sitemizde. Şimdi ise değiştirilmiş skala, yani Altered Scale'i anlatacağım sizlere. Çok önemli bir skala. Aslında bu skalayı farklı bir şekilde anlatıyorlar. O da kullanılabilir tabii ki. Eğer Melodic Minor skalasını öğrenmişsek, çok iyi bir şekilde kontrol edebiliyorsak, karışık olarak çalabiliyorsak Melodic Minor'ı. Melodic Minor değiştirilmiş skalanın ikinci modu olduğu için yarım ses pesinden başlayarak Melodic Minor skalasını çaldığımızda değiştirilmiş skalayı, yani Altered skalayı elde ediyoruz. Ancak benim size anlatacağım yöntem daha farklı olacak. Benim anlatacağım yöntemde tamamen majör skala düşüneceğiz. Majör skalayı eğer iyi bir şekilde biliyorsak, değişmiş skalayı, altered skalayı da çok rahat bir şekilde klavyede görebileceğiz ve istediğimiz notasını rastgele seçebileceğiz. İsterseniz şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, şimdi ilk önce Altered Scale'ın ne olduğunu anlayalım. Altered Scale, dominant skalalarda uygulanır. Dominant skala nasıldı? Dominant skala, normal bir majör skalanın 7. sesinin yarım ses pesleşmesiyle oluşuyordu. Yani Do, dominant skalası. Aynı zamanda Mixolydian modu, 5 numaralı Mixolydian modu. Örneğin Do majör skalasında 5. sesimiz hangisi? Sol. Sol'dan başlayıp diğer Sol'e kadar gidersek bu Sol Mixolydian skalası, yani Sol dominant. Bunlarla ilgili videolarımız var, onları inceleyebilirsiniz. Şimdi Altered skalaya gelelim. Normal bir dominant skala Mixolydian modu. Peki bunu nasıl altered, yani değiştirilmiş hale getiriyoruz? Ve neden getiriyoruz? Normalde 2-5-1 kalıbında bu şekilde bir çalışma olur, bir kalıp olur. Çok sık kullanılır. 2-5-1. 2-5-1 ile ilgili de videolarımız var, fakat yine hatırlayalım 2-5-1'ı. Bir do majör skala alalım. Bunun ikinci akoru re minör akorudur. Majör skalalarda akorlar nasıldı? Majör, minör, minör, majör 7'li, dominant 7'li, minör ve minör 7'li eksik 5'li. Şimdi do majörde dolayısıyla ikinci sesimiz re minör, 5. sesimiz 1, 2, 3, 4, 5, sol dominant 7'li, 1. sesimiz de zaten do majör 7'li. İşte bu kalıba 2-5-1 diyoruz. Caz müziğinde çok sık kullanılan bir kalıp. Şimdi burada improvizasyon yaparken ikinci akora bastığımız zaman normal do majörün skalasından improvizasyonumuzu yapıyoruz. Daha sonra 5. sese geleceğiz. O da sol dominant. Sol dominantta eğer altered skala kullanmazsak yine do majörün skalasını kullanarak devam ediyoruz improvizasyonumuza. Sonra 1, yani do majör geliyor.
değiştirilmemiş skala. Yani tamamen Mixolydian skalasını kullandım. Daha doğrusu tamamen do majör skalasının üzerinde kaldım. Do majör skalasının sesleri ve improvizasyon yaparken sol dominant, do majör yedili yaparken tamamen beyaz seslerle improvizasyon yaptım. Şimdi burada bu improvizasyonu daha ilginç hale getirmek için dominant akorda, yani sol dominantta altered skalayı kullanmak istiyorum. Peki bu skalayı nasıl bulacağım? Kullanmak istediğimiz akor sol dominant, yani kök sesimiz sol. Dolayısıyla sol sesini düşüneceğim. Sol sesinin bir yarım pesi fa diyez. İşte burada altered skalayı düşünürken fa diyez majör yedili skalasını düşüneceğim. Neydi fa diyez majör yedili skalası? Gördüğünüz gibi majör skalaları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hangi skalayı çalışırsak, hangi modu inceleyelim mutlaka majör skalaları bilmemiz gerekiyor. Majör skalaları bildiğimiz zaman minör skalaları, diminish skalaları veya şimdi olduğu gibi altered skalaların hepsini kolayca bulabiliriz. Şimdi fa diyez majör yedili skalasını biliyoruz. Sol altered skalasını bulmak için bu skalayı kullanıyoruz. Yalnız bir ses hariç. O da fa diyez değil, sol kullanacağız. Yani fa diyez majör skalasını kullanırken fa diyez yerine sol basıp skalanın geri kalan notalarını kullanacağız. Yani bakın fa diyeze hiç basmadım. Çünkü sol altered skalayı çıkarıyorum. Bu da peki bizim sol dominant yedili skalamız neydi? Şimdi ne oldu? Altered değişik. Neler değişti? 1. Kök aynı kaldı. Buradaki dokuzlu bemol 9 oldu. Aynı zamanda diyez 9 oldu. Demek ki skalamıza bemol 9 ve diyez 9 girdi. Sonra si değişmedi çünkü bir akorun karakterini oluşturan sesler kök ses, üçüncü ses ve yedinci sestir. Bu sesler bir akorda hiçbir zaman değişmez. Burada da biz kök sesimizi sabit tuttuk. Fakat 9'lu değişti. Bemol 9, diyez 9. Daha sonra üçlümüz geldi, değişmiyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi buradaki dörtlü sharp yani diyez oldu. Demek ki dörtlü de değişiyor. Dörtlüyü extension olarak düşünürsek 11'li oluyor. Neden böyle oluyor? Mesela veya 9'ludan başlayalım. Neden solden sonraki ikinci sesi 9'lu dedim? Çünkü buradaki 9'luyu düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La sesi 9'ludur. Buradan da çalsam 9'ludur. Buradan da. Buradaki de dördüncü ses normalde. Neden 11'li diyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani buradaki do sesi 11'li. Bu da 11'li. Bu da 11'li. Buradaki 11'liyi altered scale'ımda ne yaptım? Do diyez oldu. Demek ki burada da sharp 11 yani diyez 11'li oluyor. Devam ederken mi bemol. Mi bemolde neydi? Normal skalamızda, değiştirilmemiş skalamızda mi vardı. Bu da 13'lü yapıyordu. Yine aynı mantıkla gidersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mi sesimiz bizim burada da hep 13'lüdür. Fakat altered scale'da bu ne oldu? O zaman bemol 13'lü.
Yani flat 13 oldu skalamız. Sol'den başlıyor. Sol, bemol 9, diyez 9, üçlü, diyez 11'li, burada da bemol 13'lü, 7'li değişmiyor ve sol'e geliyoruz kök sesimize. Altered scale'ımızı oluşturduk. Şimdi altered scale'ımızı nasıl kullanacağız? Altered scale'ı kullanırken, improvizasyon yaparken burada sol elimizde hangi akoru? Sol dominantı mı basacağız? Yoksa farklı bir şey mi yapacağız? Şimdi ona bakalım. Bizim akorumuz sol dominant. 2-5-1'da 2, re minör, 5, sol dominant. Sol dominantta ne yapacağım? Re minörde normal skalayı gidiyorum improvizasyon yaparken. Fakat sol dominantta normal skalaya gitmek istemiyorum. Altered scale'ı kullanmak istiyorum. İşte buradaki skalaya uysun diye bu şekildeki sol dominant akorumuzda değişiklik yapmamız lazım. Neden? Skalayı eğer çalarsak altered skalayı bakın. Tamam, bu kökle uyuştu. Uyuştu. Birinci, üçüncü, beşinci ses. Üçüncü ses de uyuştu. İşte bu uyuşmadı. Bakın burada re var. Biz burada re bemol ve mi bemol basıyoruz altered scale'da. Onun için buradaki beşliği bu şekilde skalaya uysun diye bemol beşli yani eksik beşli yaptım ve akorun ne oldu? Sol dominant, sol 7, eksik beşli. O zaman demek ki ben altered scale'ımı şu şekilde kullanabilirim. Burada bir de 9'luğum var benim. Sol'de 9'luğum var. 9'luya basabilir miyim? Değiştirilmemiş dominant, sol dominantta 9'lu var. İşte buna da basamam çünkü altered scale'ımda ya 9'lunun bemolü ya da diyezi var. İşte buradaki 9'u da bemol veya diyez yapmam lazım. Ancak şu bastığım pozisyonda 9'lu yok. 9'lu burada. Buna basmıyorum. Neden? Şimdi hemen onu geçelim. Bu akorda, bu akor şeklinde kök kullandım. Ama rootless yani köksüz akor kullansaydım 9'u da çalacak olurdum. Ne demek bu? Baştan 2-5-1'ı alalım. Re, sol ve do. Buradaki re'yi köksüz çalarsam 3'ten başlarım. Yine aynı şekilde akoru kurarım atlayarak ve 9'u basma imkanını bulurum. Re'nin 9'lusu mi. Burada sol dominantı çalmak için şuradaki do sesini yarım pesleştirdiğim zaman sol dominantı çalmış olurum. Nerede sol dominant bakalım seslerine? 1, 7'li burada, 9'lu burada, 3'lü burada ve burada da 6'lı. Yani 13'lü. Bu sol dominant 13'lü oldu. Re minör 7'li, aslında bu re minör 9'lu çünkü 9'luyu da basıyorum. Eğer 9'luyu basmasaydı bunun adı re minör 7'li olacaktı. Ama 9'luyu da bastığım için re minör 9'lu oldu. Do'yu çektiğim zaman bu da sol dominant 13'lü oldu. Neden? Çünkü 13 var burada bakın. Sol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet. Bundan sonra da bu şekilde yine köksüz do 6-9 akoruna geçiyorum. Neden? 3'lü burada, 6'lı burada, 7'li burada, 9'lu da burada. 6, 9.
köksüz. Kökü buradan basarsak bunu bizim yerimize bir grupta bir bası çalacak ya da do'yu basmayacağız, köksüz olarak çalıyoruz. Evet, bu 2-5-1 bu şekilde oldu. Peki, şimdi biraz evvel yine altered scale'ımıza geçelim. Normalde re minör çalarken skaladan bakın burada la basıyorum, yani 9'lu, sol dominantın 9'lusu la. Halbuki skalada la yok. Onun için buradaki 9'luyu ya bemol ya da diyez yapmam lazım. Buradaki mi de yoktu. Onun için bemol 13'lü yaptım. Çünkü bunu basamam. Neden? Altılı altered scale'da yok. Onun yerine bemol 13'lü var. Yani bemol 6 aynı zamanda bemol 13. Dolayısıyla bu akoru bastığım zaman bu akorun adı ne oluyor? 7'li burada, sharp 9 yani diyez 9 burada, bemol 13 burada, üçlümüz de burada, C, sharp 9, flat 13, sol, dominant, sharp 9, flat 13 yani diyez 9, sol dominant, diyez 9, bemol 13. Bunların iç korutması gayet mantıklı bir sistem var burada. Dolayısıyla şu akorla ben artık altered scale'ımı rahatlıkla çalabilirim. Hep fa diyez skalasını düşünüyorum ama fa diyeze basmıyorum, sol'e basıyorum. Dolayısıyla karışık olarak skalayı ve buradan da 1'e gideceğim ve şimdi şöyle bakalım, tekrar toparlayalım. Evet, 2-5-1, altered scale ve altered chords. Altered chords değiştirilmiş akor. Sadece dominant akorlarda uygulanıyor. Hangi sesleri değiştiriyoruz? 9'luyu değiştiriyoruz, 5'liyi değiştiriyoruz ve 13'lüyü değiştiriyoruz. 1. 3. ve 7. seslerimiz zinhar değişmiyor. Sadece extensionlar değişiyor. 9'lu bemol diyez olurken 5'li diyez veya bemol oluyor. Bemol olduğu zaman buna biz flat 5 da diyebiliyoruz veya sharp
11 yani diyez 11'de diliyoruz. Çünkü 11'li, 4'lü, 11'li. Bunu diyez yaptığımız zaman bu şekilde triton yani diyez 11 olur. Aynı zamanda diyez 4 olur. Bu kavramlarda herhangi bir kafa karışıklığı varsa mutlaka ve mutlaka sorun. Yine ilave videolarda yaparım bu anlaşılmamış yerler için. Peki bunların egzersizlerini nasıl yapacağız? Bunların egzersizlerini herhangi bir ses alacağız. Örneğin re bemol. Re bemol 7 el tırtı nasıl çıkaracağız? Hemen bir ses pesine bakacağız. Do. Do majör. Ama ne yapıyoruz? Do'yu almıyoruz. Re bemol alıyoruz ve kalanının da do majör skalası. Re bemol, el tırt skalasını çıkartmış olduk. Başka bir örnek daha. La bemol, el tırt skalasını nasıl çıkaracağız? La bemolün bir ses pesi olan sol'ü alıyoruz ve sol majör skalasını alıyoruz. Ancak sol'ü değil, la bemolü basıyoruz. El tırt skalayı bu şekilde çıkarıyoruz. Evet, el tırt skala ile ilgili bugünkü videomuz bu kadar. Sorularınızı bekliyorum. Eğer anlaşılmayan bir nokta kalmışsa bunları her zaman yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz esen kalın.